Yeni gelen sorulardan bir tanesi hip dip bölgesine uygulanan estetik işlemler ya da hip dip bölgesine ne yapıyoruz? Hip dip bölgesi öncelikle nedir? Hangi bölgedir? Böyle bir anatomik oluşum var mıdır? Aslında bu bölge tam kalça ekleminin olduğu alan. Bu bölgede özellikle bir boşluk görebiliyoruz. Çok çalışanlarda, çok yürüyenlerde özellikle kalça ekleminin tam başladığı yerde bir boşluktan bahsediyoruz aslında. Vücuttaki o kontür yuvarlak olarak değil de basendeki yuvarlaklık değil de orada bir kontür bozukluğu olarak görüyoruz bunu daha çok. Çok minik olabilir, çok küçük bir boşluk olabilir ya da daha büyük boşluklar olabilir. Popo daha sarkık olabilir. Eğer sadece küçük bir boşluksa çok küçük yağ enjeksiyonuyla bunu çözebiliyoruz ya da dolgu uygulamaları dediğimiz hyaluronik asit uygulamalarıyla, vücut dolgularıyla bunları çözebiliyoruz. Ama daha büyük boşluklar varsa ya da aynı zamanda popo düşüklüğü de varsa işte o zaman biz Brazilian butt lift dediğimiz aynı zamanda popoya yağ enjeksiyonu uygulaması ile birlikte yapıyoruz. Her türlü yağ ihtiyacımız var aslında. O yüzden yağ enjeksiyonuyla hem popoyu kaldırıyoruz hem de o yandaki bölgeleri daha kavisli, daha yuvarlak bir hat verebiliyoruz. O boşlukları doldurabiliyoruz. Hip dip olarak özellikle sorulduğu için tekrardan bunu anlatmak istedim ama aslında yağ enjeksiyonunu bütün olarak düşündüğümüz zaman yine bir yağ enjeksiyonu olayına giriyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Bütün işlemlerde olduğu gibi, bütün liposuction ve yağ işlemleri, yağ transfer işlemlerinde olduğu gibi biz korse kullanıyoruz. Yaklaşık 2 hafta ile 1 ay arasında bir korse kullanımı var. Sadece hip dip bölgesini dolduruyorsak o zaman bir short şeklinde ya da tight şeklinde bir korse giymek yeterli oluyor. Sonrasında nelere dikkat ediyoruz? Çok spor yaptırmıyoruz, masaj yaptırmıyoruz. Oturup kalkarken dikkatli olmalarını öneriyoruz. Hastalarımıza özel bir yastık kullanmalarını öneriyoruz. Aynı BBL'de olduğu gibi özellikle yan taraflara yatmamalarını öneriyoruz. Ne kadar süreyle? 15 gün ile 1 ay arasında, yani 2-4 hafta süreyle yanlara yatmamalarını öneriyoruz. Sonrasındaki süreç yine erime süreci devam ettiği için özellikle 2 ay boyunca bunları korumayı öneriyoruz.